Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle son dönemlerde IBM işbirlikleriyle gerçekleştirdiğimiz bir yapay zeka enstrümanından bahsedeceğim. Ama bu enstrümanın videosunu 2 ya da 3 videoda tamamlamayı planlıyoruz. Çünkü farklı içine girip değinmemiz gereken konular var. O yüzden bunu böldük. Bugün buraya nasıl geldik? Nasıl bir yapay zeka enstrümanı geliştirdik? Daha doğrusu yapay zeka algoritmaları nasıl kullandık bu enstrümanı yaparken ve neden kullandık? Neden ihtiyaç duyduk? Bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu bir ihtiyaçtı bizim için. Öncelikle şöyle girmek istiyorum konuya. Ben ilk bir Moog Synthesizer almıştım. Yanımda gördüğünüz bir Moog Synthesizer. Bunun bir küçük kardeşi var bende, Slim arkada. İlk onu aldığım zamanlarda şunu fark ettim ki kendisinin içerisinde bir sequencer yoktu. Yani Moog'un verdiği versiyonun içerisinde olmayan bu sequencer ben acaba dijital bir yolla yazabilir miyim? Bir algoritma geliştirip içine olmayan özellikler ekleyebilir miyim diye ilk aslında planlayıp yola çıktım. Tabii ki bu MIDI mesajlaşma sistemlerini kullanarak nasıl bunu yapabilirim diye üzerine bayağı bir kafa yordum. Çok basitçe aslında bir manuel indirdim. Moog'un sitesinden rahatlıkla bulacağınız bir manuel. Ve bunun içerisinden bu MIDI mesajların sistemlerinin nasıl çalıştığını ve nasıl bir mesajlaşma sistemi kullandığını öğrendim. Daha sonra buna bir MaxMSP programlama diliyle geliştirerek küçük bir sequencer yazarak aslında ilk başladım. Hedefim bu satın aldığım synthesizer'ın sınırlarını birazcık daha zorlamaktı. Olmayan bir takım özellikler koymaktı. Tabii bunu yaparken birçok şey öğrendim. Çünkü aslında bu synthesizer'ların içinde bulunan, bize sunulan yeteneklerin çok daha dışında arkadan onlara ulaşabilip bambaşka özellikler de katabiliyorsunuz. Bunlara böyle zamanla derinlemesine gireceğim ama bugün biraz daha böyle yüzeysel bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten derin bir konu. Öncelikle MIDI mesajlaşma sisteminden bahsedeyim. MIDI bir Musical Instruments Digital Interface diye geçiyor. Bir protokol basitçe iletişim sağlıyor. Ne arasında iletişim sağlıyor? Bizim burada kullandığımız birçok klavye, keyboard gibi MIDI mesajı gönderen enstrümanlarla bu synthesizer'lar arasında bir mesajlaşma yöntemi. Şöyle tabii söylemek lazım bunları. Bir bilgisayarınızın keyboard'u gibi düşünebilirsiniz. Aslında çok basitçe bilgisayarlarda kullandığınız keyboard'lara benziyor. Yaptığı şey. Asla bir ses üretmiyorlar. Sadece bir takım veriler gönderiyorlar. İşte velocity değerini, ne kadar sert bastınız, ne kadar uzun bastınız, hangi notaya bastınız gibi verileri aslında synthesizer'a gönderiyor. Sadece bununla kalmıyor tabii. Buradaki işte bir synthesizer'ın üzerinde bulunan bütün parametrelerin her biri aslında birer mesaj sistemine bağlı ve bunların her birinin birer numarası var. Mesela Moog Synthesizer'daki bu cutoff filter 19 numara. MIDI'de. Yani 128 tane MIDI kanalı var. Bunlardan 19 numarası buna ayrılmış durumda. Biz bunu yani uzaktan manipüle edebiliriz anlamına geliyor bu. Ben de ilk bunları hedefleyerek aslında yola çıktım. Yani bunu gördüğünüz gibi çok fazla parametre var üzerinde. Acaba bunlara böyle uzaktan ulaşıp iki elimle değil de sanki 18 tane adam ve 18 kişi aynı anda bunlarla oynasa ne olurdu acaba? Nasıl sonuçlar çıkar diye merak ettiğim için aslında başladım bunu yapmaya. Geldiğim noktada öncelikle bunlara birer dediğim gibi bir sequencer yazıp uzaktan ulaşmaya başladım. Otomasyonlar yazarak bunları kendi müziğimde kullanmaya başladım. Ki böylelikle daha kontrol edebileceğim bir şeye gelmiş oldu benim için. Sonra tabii şöyle bir sorun çıkmaya başladı. Bunların 18'ini 20'sini bir arada böyle farklı kullanmaya çalıştığınız zaman çok kolay olmuyor. Çünkü çok fazla parametre var. Bunların birbirleriyle kombinasyonları çok karışık oluyor. Tam işte bu noktada bir machine learning algoritması kullanabilir miyim acaba diye araştırmaya başladım. Machine learning algoritmasına da şöyle bir hedefim vardı. Buradaki bulunan bütün parametrelerin her birini farklı bir pozisyonda bir algoritmaya öğreteyim. Sonra ikinci bir pozisyona daha alayım bunları ve bunların arasındaki geçişleri, yani birini diyelim ki bu pozisyonda öğrettim, 0 pozisyon diyelim ki, diğerini işte 70. pozisyonda öğrettim. Bu ikisi arasındaki geçişleri benim yerime acaba bilgisayar yapabilir mi? Çünkü aslında bakarsanız bu machine learning algoritmaları basitçe bir istatistik algoritması gibi çalışıyorlar. En basit şeyiyle anlatmak gerekirse A noktasından B noktasına gidişin
nasıl olacağına karar veriyor. Bunu da yaparken istatistiklere bakarak yapıyor. Ve siz de burada bazı modeller seçebiliyorsunuz. Ben mesela K-Model denilen bir model kullandım. Bu model aslında daha çok linear bir şey çiziyor. Çizgi çekiyor iki nokta arasında ama şöyle düşünün, A noktasından B noktasına gidiş sadece düz olmak zorunda değil. Böyle zikzaklar çizerek de gidebilirsiniz. İkiye tam ortadan bölüp bir takım veri burada, bir takım veriler buradaysa bunlar arasında geçişler yaparken de başka yöntemler kullanılıyor vesaire. Benim burada kullandığım daha lineer, aslında böyle yumuşak geçiş yapabilen bir algoritmaydı. Onun da sebebi işte dediğim gibi, yani sıfırda bir parametre verdim, yüzde bir şey verdim. Bunun arasını kendisi tamamlasın. Şimdi bunu tabii 18 tane için yapınca olay çok farklı oluyor. Bir tanesi için yapınca çok kolay. Bunu insan, ya bunun için bir machine learning algoritması kullanmaya gerek mi var diyebilirsiniz. Onun için gerek yok ama 18 tanesi için var. Özellikle 18 çarpı 6 ise daha da çok var. Ki ben şöyle yapıyorum. Aslında buradaki 18 tane parametreyi alıyorum. Bundan 6-7 tane yeni sound yapıp, yani her birine ayrı sürekli veriler gönderip bunların hepsini kaydedip bunlar arasında nasıl acaba ilişkiler kurabilir bir machine learning algoritması ve bana nasıl yardımcı olabilir diye bakıyorum. Tabii niye böyle bir şey yaptım onu da hemen söyleyeyim. Bunun sebebi, bir insan özellikle insan gibi düşününce, yani siz bazı şeyleri her ne kadar random yapmaya çalışsanız da yapamıyorsunuz. Çünkü bunun hem yani insan gibi düşündüğünüz için mutlaka sizin düşünme biçiminiz de öyle hareket edeceğiniz için şeye götürüyor sizi. Mantıklı bir yola götürüyor. Ben o mantığın dışına çıkmaya çalışıyorum sürekli ki yaratıcı bir şeyler bulayım orada diye. Bu çok zor oluyor. Çünkü dediğim gibi ben her bunu denediğimde hep mantıklı yola gitmeye başladım. Ama machine learning algoritmalarını kullandığımda onlar saçmalayabiliyorlar. Saçmalayınca da güzel bir şeyler çıkabiliyor bazen ortaya. O yüzden de bu machine learning algoritmasına gitme sebebim de biraz buydu. Diyeceksiniz ki ya niye random bir şey kullanmadın? Ya o zaman random parametre gönder, hepsini random şey yapsın, veri göndersin. Onu da yaptım ama o da pek istediğim gibi çalışmadı. Çünkü dediğim gibi bu bir de çalınabilir de olsun istiyorum falan. O yüzden machine learning algoritmaları bunu her ne kadar iki random data arasında bir geçişi yaparken random yapmıyor. Yani bunu aslında mantıklı bir şekilde hesaplayıp buradan buraya en iyi bu şekilde giderim, böyle bir mantıkta hareket edeyim diye bana yardımcı oluyor. Yine içinde küçük bir şey var. Düşünme biçimi var. Tamamen random olunca tamamen random bir sonuç çıkıyor. O da kontrol edilebilir bir şey değil. Zaten ben hep şeye düşünüyorum. Yani sanatta bir sanatçıların yaptığı temel şeylerden bir tanesi aslında random olan şeyleri kontrol etmek. Ben müziğimde de aynı şeyi yapıyorum. Random bir şeyi alıp kontrol etmek üzerine sürekli çabalıyorum. Onu kontrol edip size veya işte dinleyicilere sunuyorum. Bunu yaparken ne kullandım ondan bahsedeceğim. Şimdi bir Leap Motion diye bir sensör kullandım. Bu kızılötesi bir sensör. Elinizin havadaki pozisyonunu açıkçası algılıyor ve bu pozisyona göre X, Y, Z konumu, yani uzaydaki konumlarını sana gönderiyor. Ben bunu kullanma sebebim çok daha rahat ve 3 boyutlu ortamda elim dokunmadan çalabileyim falan diye kullandığım bir şeydi ama ya bu algoritmayı kullanırken illa Leap Motion kullanmak zorunda değilsiniz. Bunu ben bir klavyeyle de keyboardla da yapabilirdim ya da bilgisayarda yazacağım küçük bir algoritmayla da yapabilirdim. Leap Motion, o gün elimde o vardı, onu taktım ve öyle yola çıktım. Bir MIDI controller olarak kullanıyorum gibi düşünebilirsiniz. Ne yapıyorum? Enstrüman nasıl çalışıyor? Şimdi biraz ondan böyle bahsedip sonra biraz böyle size göstererek gitmek istiyorum. Enstrüman elimin havadaki konumunun verilerini alıyor ve bir algoritmaya gönderiyor. X, Y, Z konumlarını. Bu algoritmaya gönderdiğim X, Y, Z konumlarını ben alıp bir yapay zeka algoritmasına, machine learning algoritmasına gönderiyorum ve elimin pozisyonu bu diyorum öncelikle. Onu öğreniyor önce. Okey, Mehmet'in eli aşağıda tam ortada duruyor. X, Y, Z konumundaki pozisyonu gönderdim. Sonra Moog Synthesizer'da gidip bir takım parametreleri kendim ayarlıyorum. Ve buradaki 18 tane, yani işte filtreleri, işte ne var? Cutoff filtre var, rezonans var, multi drive'larım var. Burada OCG şeylerim, osilatörlerim var, işte LFO'larım var, attack, decay, sustain gibi. Buradaki bütün parametrelerini de gönderiyorum aynı anda. Machine Learning algoritması ve diyorum ki bak elim bu, parametrelerde bu. Bunu öğren. Bu tam bu pozisyona geldiğinde sen bu algoritmada tam bu noktaya gel. Sonra elimi havaya kaldırıyorum ve diyorum ki şimdi şu parametreleri değiştirdim. Ve elim bu yukarıda bu pozisyondayken de bunu öğren şimdi. Peki bu arada ne olacak? Asıl zaten konu orası. Yani bu arayı işte Machine Learning algoritması tamamlıyor. Diyor ki yani bu parametreler burada, bunlar burada. Bunlar arasını kendisi dolduruyor. Yani buradan bu pozisyona giderken bütün parametre için en mantıklı yolu seçiyor. Ne demek istiyorum? Cutoff'tan anlatacağım. Yine biraz önce söylediğim gibi sıfırdan 100'e giderken diyor ki bu sıfırdı, bir sonraki 100. O zaman ben bunu zaten K-Model seçti. Yani lineer gideceğim. O zaman düz akayım ve düz gideyim diyor.
ediyor. Başka modeller seçerseniz zıplayabilir, atlamalar yapabilir gibi durumlar var. Şimdi bunu yaptım, bunu yaptım. Burası da çok kompleks gibi görünüyor. Peki solda, elimi sola getiriyorum bu sefer. Yeni bir şey öğretiyorum. Sağa götürüyorum. Tekrar yeni bir şey öğretiyorum. İleri gidiyorum Z konumunda. Geri geliyorum. Her pozisyonda sesler öğretiyorum ona. Böyle olunca tabii 6 çarpı 18 tane parametre öğrenip bunlar arasında bir korelasyon yakalıyor. Bazen çok saçma sonuçlar çıkıyor. Bazen de gerçekten sizin benim hiç kimsenin düşünmeyeceği kadar enteresan yerlere gidiyor ki biz çok çalınca bu gerçekten denemek gerekiyor bunu. Elinizin havada böyle küçücük hareket ettirdiğinizde bile çok farklı sonuçlar çıkabiliyor ortaya. Açıkçası işte machine learning algoritmasında temelde bu hedef için kullandım. Ne yapmış olduk böylelikle? Elimizdeki bir synthesizer'ı bize sunulan ve kullanmamız beklenenin çok daha dışında bir yöntemle de kullanmış olduk ve bu da bize yaratıcı sonuçlar çıkarmış oldu. Böyle şeylerle uğraşmak keyiflidir. Aynı zamanda sizi böyle başka düşünmeye de iter. Bunu belki yaptığınız şeyi o kadar kullanmıyor bile olabilirsiniz ama bu dediğim gibi bir düşünme biçiminizi, yaklaşımlarınızı değiştirir. Şimdi biraz size bir ufak bir şey yapmak istiyorum. Açıkçası bir training seti yapmak istiyorum. Bir parametreyi sadece beraber bir şey yapacağız. Machine learning algoritması öğreteceğiz. Şimdi çok karışık bazı konular var burada. Yani karışık gelebilir özellikle yeni başlayanlar için. İşte kullandığımız algoritmalar, o mesajı oraya gönderiyoruz, oradan geliyor, buraya gidiyor falan. Yani bir OCG mesaj sistemi de kullanıyoruz mesela burada. Open Sound Control diye adı geçiyor. Bunlara da dediğim gibi bunlar için ayrı bir video çekeceğiz zaten bu şeyler için, mesajlaşma sistemleri için. Bunların hepsi birer protokol. Hepsinin kendi kuralları var. O kurallar dahilinde mesaj göndermek için, iletişim kurmak için kurulmuş bir aslında mesajlaşma sistemi. OCG'de network ağları arasında gidip gelebiliyor. Yani lokal network arasında da iletişim kurabiliyorsunuz rahatlıkla. Wi-Fi hatlarını kullanarak evin uzak bir yerindeki bir bilgisayara da mesaj gönderebiliyorsunuz aynı şekilde. Onlara da dediğim gibi değineceğiz. Burada biz hepsini kullandık. Yani OCG mesaj sistemiyle beraber aslında biz şeyi de yapıyoruz. Yani machine learning algoritması öyle eğittik. OCG mesajla gönderdik aldığımız bütün verileri. Burada dediğim gibi MIDI, OCG bunlar kullandığımız şeyler. Bunlardan da bahsedeceğiz. Çok karışık gelmesin diye de biraz daha böyle basit indirgeyebilelim de çok daha basit bir şekilde gideceğiz ama çok merak ederseniz ve yorumlarda sorularınız falan da olursa o konulara da ayrıca gireriz. Bu biraz böyle dediğim gibi bu kanalın hedeflerinden bir tanesi sadece profesyoneller için değil, müzikle ilgilenen, sanatla ilgilenen, merak eden insanların da izlemesini istediğimiz bir kanal olduğu için bazı konulara derinlemesine girdiğimiz videolar olacak ama bunlar sizden gelen taleplere göre de değişecek. Şimdi biraz bakalım ne yapalım. Evet arkadaşlar şimdi sizi ekrana davet ediyorum. Ekranda biraz mouse'umu takip etmeniz gerekecek. Neleri kullanıyoruz, nasıl kullanıyoruz programları, nasıl train edeceğiz hemen onu böyle kısaca bahsedeceğim. Şimdi ekranda mouse'uma dikkat ederseniz burada kullandığım dediğim gibi bir Max MSP algoritması. Burada Vekinator'ı görüyorsunuz. Burada da Leap Motion'ı görüyorsunuz. Leap Motion'dan aslında gördüğünüz gibi şöyle hareket ettireyim. Leap Motion'a yaklaştığım zaman burada Max'te de göreceğiniz gibi verileri ben buraya alıyorum. Elimi kaldırdığımda Y koordinatında görürsünüz. 400'lere kadar geliyor. Yaklaştırırsam işte neredeyse sıfıra kadar düşüyor. Ben bunu burada şeyin algoritmasından çekiyorum. Verileri sürekli Leap Motion'dan. Kendim buraya alıyorum ve o şekilde işliyorum. Ne yapıyorum? Hemen ondan bahsedeceğim. Burada gördüğünüz gibi X, Y, Z konumu var. Bu X, Y, Z konumunu ve aynı zamanda Moog'un bir parametresini, şimdi öğreteceğimiz parametresini Vekinator'a gönderiyorum. Diyorum ki burada bu elimin bu pozisyonunda yani çok yakınken mesela bu cutoff filter'ı sıfırda öğren. Dikkat ederseniz ben burada cutoff hareket ettirince şu Moog session'ında burada Vekinator'da da şu ilk parametrenin hareket ettiğini göreceksiniz. Şöyle burada bu mesajlaşma sistemi iki türlü çalışıyor. Bu cutoff filter parametresi bu yazılımdan hem MIDI olarak Moog'a gidiyor hem de OCG olarak Vekinator'a geliyor. İşte bu mesajlaşma sistemlerini buralarda kullanıyoruz. Aynı şekilde aslında şu Leap Motion'dan çektiğimiz veri de bir OCG mesaj sistemiyle geliyor bize. Bunlara dediğim gibi ileride değineceğiz. Şimdi hemen bir tanesini öğretelim. Şu parametreyi öğretelim ve görelim. Şöyle yapacağım. Elim çok yakınken sıfır pozisyonda böyle kaldırdığım zaman bunu 127'lere kadar geldiğini göreceksiniz. Hemen bu tek parametreyle başlayalım. Bunu duymanız için bir tane MIDI patern göndereceğim. Sürekli çalacak şimdi. Şimdi gönderiyorum. Evet. Şimdi dediğim gibi sıfır. İstediğim şey buraya gelmesi elimi kaldırdığımda.
Hadi bunu hemen öğretelim şimdi. Şuraya bakın. Start recording, stop recording var. Start recording dediğim andan itibaren elimin bu pozisyonundan ve buradan sürekli şuraya sample'lar gelecek. Onları alacak, küçük küçük noktacıklar gibi düşünün. Bunların hepsini istatistiksel olarak tutacak. Elim buradayken ne oluyor tam olarak diye. Şimdi başlıyorum kayda. Start recording dedim. Bakın elim çok yakın. 60'larda Y'de. Burada gördüğünüz gibi sample'ları alıyor. Bu kadar sample yetecek çünkü çok basit bir şey yaptığımız için bunu durdurabilirim. 500 sample almış olduk. Şimdi bunu train ediyorum. Bakın şurada göreceksiniz yeşiller aşağıya doğru iniyor. Burada bir sürü parametre var. Ben şöyle kaydırarak göstereyim size. Aslında aşağıya doğru inince fark edeceksiniz ki çok fazla parametreyi train edeceğiz. Ama ben dediğim gibi şimdi bir tanesiyle ilerliyorum. Şimdi bir de bunu elimi yukarı kaldırıyorum bakın. Şurada Y pozisyonuna bakarsanız 300'lerde falan bu parametrenin şurada olmasını istiyorum. Şimdi bunu da train edeceğim. Önce bir recording'e başlayıp bu sample'ları kaydediyorum. Stop dedim. Şimdi training'e basıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şu an running diyor. Şuradan da fark edeceksiniz. Run'a bastım. Aslında şuraya bakabilirsiniz cutoff yazan yere. Elim çok yakınken cutoff 0'da gördüğünüz gibi. Elimi kaldırmaya başladıkça onun yavaş yavaş 127'ye geldiğini göreceksiniz. Bakın. Tekrar yaklaştırıyorum. Kapanıyor. Gördüğünüz gibi sayılarda hiç atlama yapmıyor. Yani 17, 18, 20, 25, 30 çok düzgün bir şekilde artıyor. Bunun sebebi benim seçtiğim model. Key model seçtiğim için böyle yapıyor aslında. Arkadaşlar bu da göstereceklerim bu kadardı. Şimdi böyle sabah böyle hızla train ettiğim bir session'ı size çalmak istiyorum. Böyle daha detaylı ve saatlerinizi harcarsanız çok iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ben böyle bir yarım saatte falan böyle hızla işte train edip bir baktım sizin için. Şimdi yine ekranımı da izlemenizi istiyorum. Ekranda Leap Motion'ı göreceksiniz. Aşağıda Moog'un hareketlerini göreceksiniz. Şu an Vecanator run ediyor zaten görürsünüz. Elimin hareketlerini göreceksiniz. Dikkatlice bakarsanız nasıl bir logikte, nasıl bir mantıkla çalıştığını fark edersiniz. Yine sizle ilk yaptığımız gibi bir patern vererek başlıyorum.
Evet arkadaşlar, performansı izlediniz. Böyle sizin ses değişimlerini daha rahat algılayabilmeniz için böyle biraz yavaş hareket ettirdim elimi. Zaten elimin hareketleriyle sesin texture'ındaki o dokusundaki değişimleri görebilirsiniz. Bunu bayağı bir müzik enstrümanına çevirip sahneye çıkıp çalabilirsiniz ki ben çaldım daha önce. Şimdi bugün nelerden bahsetmiş olduk? Aslında MIDI mesajlaşma sistemine kısaca bir ne olduğunu söyledik. OCG mesajdan, Open Sound Control'den bahsettik. Machine Learning algoritmalarının genel böyle mantığından küçük bir minicik bir şey söylemiş olduk orayla ilgili. Max MSP denilen programı gördük. Onunla nasıl kullandığımı gördük bunları. Bunun gibi içerikleri açıkçası böyle ileride daha çok gireceğiz. Detaylı da gireceğiz. Yani sizin merak ettiğiniz her şeyi ben böyle zamanla yavaş yavaş açıklayacağım siz kanalı takip ettikçe. Böyle şey yapmaya çalışıyoruz. Böyle derinlemesine bir anda girmek istemiyoruz. Çünkü çok kafalar karışır diye. Buradan sonraki videolarda da şeylerden bahsetmeye başlayacağız. İşte bir sonrakinde bu enstrümanı biz aslında bir cloud yöntemiyle çalıştırmanın bir yolunu bulduk ve öyle bir versiyon yaptık. Yani enstrümanın böyle bir kısmı cloud'da çalışıyordu. Onun nasıl olduğundan bahsedeceğiz. Nasıl yaptık böyle bir şeyi? Bu tabii şöyle bir imkan sağlamış oldu. Dünyanın her yerinden bu enstrümanı manipüle edebileceğiniz anlamına geliyor. Sadece burada bir Leap Motion Controller'la değil, aynı zamanda New York'tan da herhangi bir yerden de direkt enstrümanı benle beraber çalabilirsiniz anlamına geliyor şu an. Burada ben performans yaparken. Buna değineceğiz. Bunları nasıl yaptık onlardan bahsedeceğiz. Hedefimiz, kanalın temel hedefi hepinizde bildiği gibi müzik, sanat ve teknolojiyi bir araya getiren ve bunların kombinasyonundan ortaya çıkan şeyleri sizlere sunmak ve bunu yaparken de bir müzisyen, bir ses sanatçısı ya da sonik sanatçı gözüyle bunları değerlendirmek ve bunları ortaya koymak istiyoruz. Sizin çok merak ettiğiniz konular olduğunu biliyorum. Bunları da kendi deneyimlerimizi aktaracağız. İnanılmaz iyi içerikler var. Her 2 haftada bir bunları koymaya başlayacağız. Gerçekten sesle, ses sanatlarıyla, müzikle ve teknolojik olarak neler yaptığımıza sizler de çok heyecanlanacaksınız görünce. Bunların her birini de paylaşmaya hazırız sizlerle. İlerleyen vakitlerde dediğim gibi yorumlara eğer yazarsanız bize istediğiniz bir şey olur da içerikle ilgili bir bilgi edinmek isterseniz, daha fazla bilgi edinmek isterseniz bizle iletişime geçebilirsiniz. Daha önce bunların çıkardığı sonuçlarla yaptığımız o estetik sonuçları da izlemek istiyorsanız bizim Instagram hesaplarımızı, işte web sitelerimizi, kişisel web sitemi falan takip edip oradan bunların bizi aslında bir besteci olarak, bir sonik sanatçı olarak nereye taşıdığını, neler getirdiğini, yaratıcılığımıza ne gibi katkılarının olduğunu da göreceksiniz. İleride özellikle bu konulara da çok değineceğim. Yani temelde neyi hedefliyoruz bunları yaparak, niye bunlarla uğraşıyoruz? Bunun yaratıcılığa etkisine, estetiğe etkisine, müzikteki bunlara da hep beraber değinmiş olacağız. Umarım sizin için süper faydalı olur. Biz çok mutlu oluyoruz bunları anlatmaktan. Tekrar görüşmek üzere.